Kerim Engizek dünyayı sallamaya devam ediyor arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. This was for Turkey. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Son derece mutlu olacağımız bir yayınla birlikteyiz. Başlıyoruz. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Önce GMC'de yaşamış olduğu şampiyonluk, arkasından Oktagon'a geçişi ve Oktagon'da orta sikletin şampiyonluğunu elde etmesi ve bu senede girmiş olduğu 1 milyon euro ödüllü turnuvada etapları, turları, birer birer geçişi hepimizi çok heyecanlandırdı. Türk bayrağıyla bizi temsil ediyor. Tartısında, maç sonunda her yerde Türk bayrağımızı dalgalandıran Kerim Engizek'in bir maçı daha geride kaldı. Yarı finalde Oktagon'da olağanüstü bir mücadele verdi. Bununla alakalı yayınımı sizlere aktarmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Şimdi önceye dönelim. Biliyorsunuz Kerim Engizek'in çok maçını anlatmıştım GMC'de. Rakip tekrar bir sağ kroşe geldi, salladık. Salladık git üzerine. Evet. Şimdi yıktı. Arka arkaya darbeler. Fransız kendini koruyamıyor. Elbette giriyor, bitiriyor. Bravo. Helal olsun, galibiyet geldi. Knockout geldi sevgili izleyiciler. Sabrın sonu selamettir. Her knockout'unda, her maçında çok büyük heyecan yaşamıştım. Bir sol daha geldi. Bitti. Bu heyecanımı korumaya aynen devam ediyorum arkadaşlar. Oktagon Avrupa'nın an itibariyle bana göre en prestijli MMA organizasyonlarından bir tanesi ve bu organizasyonda ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyor Kahramanmaraşlı Kerim Engizek. Sevgili arkadaşlar, tarih 1 Şubat'tı ve Kamil Onischuk'la Polonyalı ile karşılaştığında ilk tur müsabakasında Kerim Engizek rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı. 1 milyon euro pyramid coming from the red corner, Kerim Engizek. Polonyalı'yı puanla mağlup ettikten sonra çeyrek finalde rakibi İngiliz Stanton oldu. Onu da birinci roundda knockout ederek saf dışı bıraktı ve adını yarı finale yazdırdı Kerim Engizek. 1 milyon euro kazanabilmesi için 2 rakibi daha geride bırakması gerekiyordu. Onlardan bir tanesini de dün gece saf dışı bıraktı arkadaşlar. Dominik Hamburger, Çek rakibi karşısında elde etmiş olduğu mücadelede gerçekten belki de bu sezonun en kapışmalı maçlarından birine imza attı ve rakibini puanla mağlup etti dün gece. Ortalığı yaktı yıktı. Gerçekten her yerde haber durumda Kerim Engizek. Ve sevgili arkadaşlar, Kerim Engizek'in bu mücadelesinin öncesine bir gidelim. Tartı ile ilgili çok ciddi sorunu vardı ve son gün tam 5 kilo vermek zorunda kaldı. 5 kiloyu artık taktik için mi yoksa zor durumda kaldığı için mi verdi? Bu her zaman gizli kalacaktır. Ancak o tartı için vermiş olduğu kilolarda yaşamış olduğu eziyet şimdi ekranlara geliyor. Gerçekten maça nasıl çıktı aklım almıyor. Semi-final, Hamburger vs Engizek tomorrow night, our main event, Octagon 77. İşte böylesine bir kilo vermenin, kilo kesmenin arkasından tartıya çıktı rakibiyle ve tartıya çıktıktan sonra da rahatladı. Yemeğini yedi ve bir kendine geldi böyle çok güzel bir şekilde. Kerim Engizek'in o diri halini gördüğümüz için de çok mutlu olmuştuk. Ve maç vakti gelip çatmıştı. Çek rakibi Dominik'le karşı karşıya geliyordu ve bu mücadeleyi kazandığı takdirde adını finale yazdıracaktı.
Aynı gecenin içinde sevgili arkadaşlar Oktagon'da Bratislava yani Slovakya'nın başkentinde gerçekleşen bu şahane organizasyonun içinde bir yarı final mücadelesi daha vardı. O yarı finalin kazananıyla Kerim Engizek Dominik maçının galibi finalde karşı karşıya gelecek hesaplaması vardı. Ve sonunda bu ikili yüz yüze gelecekti kafesin tam ortasında. Biz maça dönelim. Kerim maça çok iyi başladı. Arkasından da knockout'a mı gider bekledik ama Dominik dirildi. Ve arkasından kazanan puanla Kerim Engizek oldu. Yes. Yes. Kahramanmaraş'ta MMA dövüşçümüz, karma dövüş sanatlarının usta ismi Kerim, Almanya'da Düsseldorf'ta yaşıyor sevgili arkadaşlar. Orada doğdu ama ülkemizi hiçbir şekilde unutmadı. Biliyorsunuz daha önce yayınlarımda defalarca bahsettim. Yetimhanede büyümüş bir çocuk ve gerçekten Türkçe konuşulması yasak olan ve hiçbir şekilde Türkçe konuşturulmayan çok uzun bir süre gençlik yıllarına kadar Türkçeyi buna rağmen daha sonra öğrenen ve her daim Türk bayrağını sırtında taşıyarak bizi temsil eden Kerim Engizek maçın sonrasında bu da Türkiye'ye gelsin dedi ve şu sözü söyledi. Ne mutlu Türk'üm diyene. This was for Turkey. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet sevgili arkadaşlar, böylesine heyecan dolu bir karşılaşmanın ardından Kerim Engizek mesajını kalben, gönülden, öyle popülist bir hareketle değil yapmış bir arkadaşımız. Yeni rakip Krzysztof Jotko. Bu kişi hem UFC kariyerinde hem de PFL kariyerinde önemli işler yapmış usta bir dövüşçü. Kerim Engizek'le gurur duyuyoruz. Finalde maçı kazanıp kazanmamasına bağlı kalmayarak söylüyorum. O bizim starımız, dünya yıldızımız, kazanacağına ben eminim. 36 yaşında 1.85 boyundaki UFC kökenli gerçekten usta bir dövüşçüyle karşı karşıya gelecek. Krzysztof'la Kerim Engizek arasında bir laf dalaşı geçti. Ben nerelerde dövüştün, sen nerede dövüştün gibisinden bir şeyler söylediler aralarında. Kerim Engizek de benim için fark etmez, Alex Pereira gelse hepsini döverim dedi. Bir izleyelim o görüntüleri. I'm happy to see you. I'm happy to see you too. I'm happy that you knock you out on the ground. We're gonna I fight a lot of better fighters than you. Where you fight? I'm expiring against Hamza Where you Chimaev. fight? How I many make fights Alex in the UFC? Pereira. How many I fights make in the the UFC best you had? fighters. See you guys. Pereira, Zero. Chimaev, ONE FC, sold it. But you never fight on the highest level competition. Wait, make you wait. Krzysztof Jotko 28 galibiyet 6 mağlubiyeti bulunan bir isim. Kerim Engizek ise 24 galibiyet 4 yenilgisi var. Ama bu 4 yenilgisi var ama eskiden de 2014'ten bu yana tam 11 yıldır sevgili arkadaşlar kaybetmeyen bir isim. 17 maçtır üst üste kazanan bir isim. 15 knockout'u bulunuyor. 3 tane submission'lı zaferi var ve bunun dışında sevgili arkadaşlar 6 kez de puanla kazandı Kerim Engizek. Sporcumuzu kafes dövüşünün usta ismini sonuna kadar destekleyelim. Onun UFC'de dövüşmesi gerekirken böylesine büyük bir süperstar nasıl olur da UFC'ye çağrılmaz? Bunun altında başka bir sebep mi var? Bununla alakalı olarak da özel bir yayın planlıyorum arkadaşlar. Bu yayınımı da sakın kaçırmayın. Onun hazırlıkları içindeyim ve Kerim Engizek'le Türkiye'nin çok büyük başarılar elde edebileceğini UFC'de garanti ediyoruz. Bunun için altyapı ne gerekiyorsa, sizin üzerinize ne düşüyorsa, benim üzerime ne düşüyorsa, devletimizin spor bakanlığının üzerine ne düşüyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kerim Engizek'in böylesine bir evladımızın kesinlikle ve kesinlikle UFC'de dünyayı sallaması gerekiyor. Bunun için de üzerimize düşen ne varsa yapmak zorunda olduğumuzun da altını çizelim. Bununla ilgili özel yayınımı da sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kerim Engizek'le Krzysztof arasındaki mücadelenin ne zaman olacağıyla ilgili de bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Fight Club Türkiye'de programımızın sonuna geliyoruz. Kerim, finalde kazan. Hem 1 milyon euronun sahibi olmakla birlikte bu Oktagon şampiyonluğunu bizim ülkemize getir kardeşim. Saygılar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Genelde abone olmayanların çok fazla sayıda izlediğini de görüyoruz.
İletişimi koparmayın. Bildirimleri mutlaka açın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Daha iyi programlar her zaman Fight Club Türkiye'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.